Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kütür kütür asla erime yapmayan çok lezzetli kornişon turşusu tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu lezzetli kornişon turşusunun tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarifimde 3 kilo kornişon salatalık kullandım. Salatalıkları güzelce ovalayarak yıkadım. Daha sonra büyükçe bir leğenin içerisine koydum, üzerine su doldurdum. İçerisine biraz sirke koyuyorum ve 20 dakika boyunca kornişon salatalıklarını bu şekilde bekletiyorum. Tarifimde 1 adet limon, 12 adet cin biber, 1 adet kapya biber kullandım. Cin biberlerini güzelce yıkadım ve sadece sap kısımlarını alıyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. 1 adet limonu güzelce yıkadım. Her iki tarafın uç kısımlarını alıyorum. Daha sonra çok ince dilimler şeklinde limonu kesiyorum. Bu tarifimde limon tuzu kullanmayacağım. Sadece her kavanoz için 2 tane limon dilimi koyacağım. Limonları da doğradıktan sonra kenara alıyorum. Bir adet kapya biberin kök kısımlarını çekirdekleriyle birlikte temizliyorum. İkiye böldüğüm kapya biberlerini şeritler halinde kesiyorum. Kapya biberini kornişon salatalıkların uzunluğuna göre kesiyorum. Doğramış olduğumuz kapya biber turşumuza çok güzel renk katacak. Kornişon salatalıklarını süzdürdüm. Sadece sap kısımlarını temizliyorum. Kornişon salatalıklarına herhangi bir delme işlemi yapmayacağım. Kök kısmını aldığımız zaman zaten delikler açılıyor. Buradan turşunun suyu girecek ve çok lezzetli hale gelecek. Bütün malzemelerimizi hazırladık. Artık kavanozlama işlemine geçebiliriz. Güzelce yıkayıp kurulamış olduğum 1 litrelik kavanozu alıyorum. Taban kısmına 1 diş sarımsak, 1 adet cin biberini koyuyorum. Eğer kornişon salatalıklarınız büyükse bu şekilde sıralı şekilde dizebilirsiniz. Benim almış olduğum kornişon salatalıkları çok küçük. O yüzden kavanozun içerisine rastgele sıkı bir şekilde dolduruyorum. Arada bir de mutlaka sallıyorum. Böylelikle kornişon salatalıkları sıkıştırmış oluyoruz, daha fazla yer alıyor. 2 adet limon dilimini karşılıklı olacak şekilde kavanozun içerisine yerleştiriyorum. 2 dilim kapya biberini karşılıklı olacak şekilde kavanozun içerisine yerleştiriyorum. Bu işlemi de bitirdikten sonra kavanozun ince kısmına gelinceye kadar kornişon salatalıklarından dolduruyorum. Kornişon salatalıklarını kavanozun içerisine yerleştirirken mümkün olduğu kadar sıkıştırarak yerleştirmeye özen gösterin.
Kavanozun ince kısmına kadar geldikten sonra 1 adet cin biberi, 1 diş sarımsağı da kavanozun en üst kısmına koyuyorum. Birinci şişemizi bu şekilde doldurduk. Sizlere bir kez daha göstermek istiyorum. Kavanozun taban kısmına 1 diş sarımsak, 1 adet cin biberi koyduktan sonra kavanozun yarısına gelinceye kadar kornişon salatalıklarından dolduruyorum. Arada bir de mutlaka sallıyorum. Yarıya geldikten sonra 2 adet limon dilimi ve 2 adet kapya biberini koyuyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Bu arada buraya kadar tarifimi izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Kavanozun ince kısmına kadar kornişon salatalıklarıyla doldurduktan sonra 1 diş sarımsak, 1 adet cin biberini koyuyorum ve kenara alıyorum. Hazırlamış olduğum bu malzemelerle toplam 6 tane 1 litrelik kavanozu doldurdum. Her kavanoz için 1 yemek kaşığı kaya tuzunu ekliyorum. Bu aşamada kesinlikle ince tuz ya da sofra tuzu kullanmayın. Yoksa turşularınızda erime olur. Tuz ekleme işlemini bitirdikten sonra her kavanoz için 1 çay kaşığı toz şekerini ekliyorum. Daha sonra her kavanoz için 1 çay bardağı üzüm sirkesini ekliyorum. Tarifimde kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 100 mililitre. Ben üzüm sirkesi kullandım. Sizler isterseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Her ikisi de çok güzel ve lezzetli oluyor. Sirke koyma işlemini de bitirdikten sonra bu konu çok önemli. Turşularımıza kesinlikle hazır su kullanıyoruz. Normal ısıdaki hazır suyu alıyorum, kavanozların ince kısmına gelinceye kadar dolduruyorum. Çeşme suyunda kireç olduğu için turşularınızda erime yapar. O yüzden sizler de bu püf noktasına çok dikkat edin. Kavanozları kapatmadan önce mutlaka ağız kısmını kuru bir peçete ile siliyorum. Hiç kullanılmamış olan kavanoz kapağını alıyorum, 2 geri 1 ileri olacak şekilde sıkıca kapatıyorum. Ağızlarını kapatmış olduğum kavanozları güzelce çalkalıyorum, bütün malzemelerin birbirine geçmesini sağlıyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri ölçüleriyle birlikte açıklama kısmında paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bu turşuları 20 gün sonra açıp afiyetle tüketebilirsiniz. Bu kornişon turşu yemeklerin yanında, makarna salatasının içerisinde ya da kısırların yanında gerçekten çok güzel ve lezzetli oluyor. Bu lezzetli kütür kütür kornişon turşusu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.